Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 200 metrekare arsa üzerine kurulu müstakil bir villa incelemeye geldik. Villamız havuzlu, otoparklı, 3+1 triplex şeklinde inşa edilmiş. Burası Didim İmbat Koyu'na 1,5 kilometre mesafede. Şehir merkezine 2 kilometre, Didim Altıkum sahiline de 5 kilometre mesafede. Efeler Mahallesi'nin villaların en yoğun olduğu bölgelerinden birindeyiz. Efeler Mahallesi biliyorsunuz ki artık çok büyüdü. Her tarafında villalar yapılıyor. Burası denize yakın olan bir bölümü. Evimizin fiyatı 13.500.000 TL. Bu bölgedeki en uygun fiyatlı evlerden biri. Evimizin otopark alanı, havuzu, geniş bahçe alanı var. Evimizin arsası da 200 metrekare. Şimdi dış cepheyi görüyorsunuz. Dışarıdan başlamadık. Evimizin bakın şöyle otopark ve yaya girişleri var. Şu kapı otopark için, bu da normal yaya girişi için ayrı ayrı kapılar verilmiş. Bir araç için gayet yeterli bir otopark alanı var. Yani araç böyle rahat bir şekilde girip çıkabilir. Onun tümseyi de verilmiş. Havuz alanını görüyorsunuz. Havuz için güneşlenme alanları evimizin ön kısmına verilmiş. Yani şu havuza kullandığımız zaman güneşlenme alanlarımız burada. İstenirse buralara şezlong atılıp buraya geniş bir masa sandalye de atılarak havuzun tadı çıkarılabilir. Dediğim gibi Didim Efeler Mahallesi'nde 200 metrekare arsa payına sahip bir villa inceliyorum. Burası Didim İmbat Koyu'na çok yakın. Yani denize yürüyerek değil ama araçla 4-5 dakikalık bir mesafede çok güzel bir koya sahip. Bu bahsettiğim koy da çok güzel bir koy. Altıkum sahiline 5 dedim ama orası biraz daha az olabilir. Şimdi onu tam ölçmek lazım. Biraz abartmış olabilirim. Yani 4 kilometre, 3,5-4 kilometre falandır. Kaç fark etmiyor. Yine araç kullanacağız. Yani 5-6 dakikalık bir sürüş mesafesi. Çünkü burası Didim Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesinde. Efeler Mahallesi'nin Çamlığa biraz daha yakın olan bölümü aslında burası. Yani durum bu. Bakın biz evin yan tarafından dolandık. Geldik arka bahçeye doğru. Arka bahçeye salon mutfak. Burası açık mutfaklı bir villa. Açık mutfaktan arka bahçeye doğru da bir çıkış var. Mesela şu anda sabah saat 10. 10'da evin ön cephesi güneş alıyor. Doğu cepheli bir ev. Arka tarafta burada işte buraya bir masa atılıp sabah kahvaltıları burada yapılabilir. Veya isterseniz burayı farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani durum bu. Bahçe duvarları işte yapılmış, bakın üzerine güneş kırıcılarla bir korkuluk yükseltilmiş. Bahçe aydınlatmalarımız hazır. Evimizin çelik kapı girişine de işte böyle süsler yapılmış. İşte alçıdan. Güzel görünüyor güneş kırıcı şeklinde. Ev fena değil. Bakın evin giriş yaptığımız zaman eve geniş bir salon mutfak bizi karşılıyor. Mutfak alanını görüyorsunuz. Salon kısmı da çok geniş ve büyük. Bakın hemen hemen 50 metrekare civarında bir salon mutfağımız var, değil mi? Yani çok büyük salon mutfağımız var. Tabii bence burası ayrılabilirdi ama ya böyle çelik kapıyı açtık mesela, direkt içeri girdik. Buraya farklı bir çalışma da yapılabilirmiş aslında. Yani ne olur işte buraya bir küçük bir koridor tarzı bir şey de yapılabilirmiş aslında. İşte mutfakla salon ayırmak için. Yani tam müteahhit firmanın işçiliği bu şekilde olmuş. Böyle de güzel, böyle de ferahlık vermiş ama ayrılmak istenirse ayrılabilir. Veya işte Serhat'ın dediği gibi mesela şuraya bir ada mutfak, üstüne çıtalarla buranın süslemesi yapılır. Ayrı mutfak havası da verilebilir. Az önce bahsettiğim arka bahçeye buradan çıkılıyor. Burada evimizin bir misafir lavabosu var. Mutfak alanı da gayet geniş. Böyle L şeklinde mutfak dolapları bence gayet geniş. Şeye mi çıkalım? Burada kahvaltı biraz evet. Olmuş. Şimdi bakın. Olduğu için. Anladım. Şimdi bakın salon kısmındayız. Yani salon mutfaktayız. Öyle burada bir şeyler pişirdik. Sabah kahvaltısını ne yapacağız işte? Burada yapacağız tabii ki. Çünkü ön taraf şu anda çok sıcak. Yazın burada, kışın ön tarafta sabah kahvaltıları yapılabilir. Buranın üzerine isterseniz bir tente de yapılabilir. Burası yaz kışta kullanıma uygun. Gerçekten çok serin. Yani özellikle şu an burada vakit geçirmek istiyoruz. Çünkü burası şu an çok serin. Dışarısı 40 derece yine. Temmuz ayındayız. Gerçekten hava çok sıcak. Bakın oradan bir görünüyor mu Serhat şu genişlik? Bakın ev gerçekten çok geniş. Yani şu alan 50 metrekarenin üzerinde. Buradan havuza çıkışımız da var. Tüm kapı pencerelerinde otomatik panjur sistemimiz var. Tavan aydınlatmalarımız sade, şık, güzel. Yani bence fiyatına göre iyi bir ev geziyoruz. Şimdi bu evlerle ilgili tabii arsa maliyeti var. Bugün burada 5-5,5 milyon lira bir arsa maliyeti var. 6 milyondan aşağıda bu villayı yapamazsınız. Tabii müteahhit firmada ufak bir kar edecek. Yani ona göre değerlendirin. İşte farklı evler tanıtıyorum. Mesela biz Akdeniz, yani bu bölgede 15 milyon 500 bin TL'de bir ev tanıttık. Bakınca işte o ev mi bu ev mi? Şimdi imkanı varsa o evi alacaksın ama imkanı yoksa bu evi de değerlendirmek lazım. 13 milyon 500 bin TL çünkü bu ev. Altıkum'da dubleks daire parası. Altıkum'daki dubleks daire paraları. Salon mutfak bu kadardı. Triplex bir ev gezeceğiz. Şimdi ben
Orta kata doğru bir çıkıyorum. Orta katta 2 yatak odamız var. Onları da inceleyip turumuzu bitireceğiz. Şimdi ben çıktım. Bakın burada 2 tane odamız var. İkisinde de ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyoları odaların içerisinde oluyor. Bakın burada geniş 35 metrekare civarında geniş bir yatak odamız var. Yatak odasının, şu kapıyı bir kapatayım. Yatak odasının ebeveyn banyosu da var. İşte burada bilmiyorum yapılır mı ama mesela şu alan, orası yatak alanı. Yani oraya bir yatak gelecek. İşte yanlarından işte şifonyerler mi deniyor, o gelecek. Buralara da ne olur, burası giyinme odası aslında. Evin burası giyinme odası olması gerekir. Tabii müteahhit yapmamış. Yapacak diye umuyorum. Yapmazsa da ne olur? Pazarlık esnasında biz bunu kullanabiliriz müteahhite karşı. Burası ebeveyn banyosuna açılan kapı ama burada bir sorun var. İşte burayı bir tadilat almışlar tekrardan. Yerini mi değiştiriyorlar, yönünü mü bilmiyorum. Ama orada bir banyo var. Evimizin yatak odasından çıkan bir balkonu da var. Balkonun genişliği fena değil. Küçük bir masa atılabilir. Durum bu. Birinci yatak odasını gezdik. İkinci yatak odasına doğru geçiyoruz. Evimizin ikinci yatak odasındayız. Orta kattaydık. Bakın bu alan yatak başlığının geleceği alan. Kameranın bulunduğu bölüme de gardıroplar gelir. Geniş değil. Çocuk ya da misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Burada bir banyo lavabomuz var. Ben içeri girmeyeyim hiç. Orayı da size gösterelim. Oraya bir duşakabin gelir mi? Gelir diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş bir alan kalmamış orada ama gelir. Oraya bir duşakabin gelecektir. Durum bu. 2 tane yatak odası gezdik. Şimdi çatı katına doğru çıkıp oradaki yatak odasını ve terası görelim. Evet, Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Bakın kamera gelince siz görüyorsunuz. Merdivenlerin hemen yanında merdivenlere paralel bir aydınlatma yapılmış böyle çıta şeklinde. O da güzel bir hava katmış eve. Bir de mermerlerin rengi de çok güzel. Bu merdiven basamaklarının rengi de çok güzel görünüyor. Şimdi buradaki bir odamız var. Çatı katında bir oda var. 3. yatak odası. Genişliği gayet güzel. Kare. Yani kutu gibi derler ya. Çok güzel bir oda. Şekli çok güzel. Her türlü yerleşirseniz buraya gardırop gelir. Buraya yatak başlıkları gelir. Yani bence gayet güzel. Burada bir tane ortak kullanım banyomuz var. O banyoya da bakıp turumuz sonlanacak. Evin ortak kullanım banyosu. Genişliği falan gayet güzel. Fena değil. Buraya bir lavabo konulmuş. Ne amaçla konulmuş belli değil. Burada bir çam... Ama gerçekten belli değil. Bu lavabo burada ne yapıyor mesela? Zaten burada bir lavabo var. Yani abdest almak için mi acaba? Yani biraz daha alçak olsak abdest alınırdı. Burası çamaşır makinesi alanı. Yani durum bu. Evin geniş bir terası var bir de. 30 metrekare civarında. Yerler seramik. Geniş bir terası var. Uzaktan da olsa bir denizi görüyoruz. Orada bir deniz var. Gitmesek de görmesek de. Serhat ha? O deniz bizim denizimizdir. Orası arkadaşlar Mesut Tatil Köyü. Mesut Tatil Köyü'nün sahili. İşte orada tekne falan görünüyor. Şu an çıplak gözle güzel görünüyor aslında ama kameradan iyi görünmez diye biz deniz manzaralı demedik. Deniz manzarası da işte 3-5 seneye buralar normalde hazine. Bu boşlukta gördüğünüz arsa devlete ait. Tabii ne olur? Buralar artık Didim çok gelişiyor. Buraları devlet işte özel firmalara ne yapıyor? İhale usulü satıp buralar değerlenecek. Çünkü çok büyük bir arazi var burada boşlukta. Neyse konumuza dönelim. Şimdi evimiz Didim Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesinde 200 metrekare arsa payına sahip 3+1 triplex şeklinde havuzu, otoparkı olan müstakil bir ev. Fiyatımız 13.500.000 TL. Turumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu evle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.